Bugün anlatacağım hikaye hani filmlerde olur ya, aynen öyle bir şey ama tamamen gerçek. Konumuz Oscar. Ölümü önceden hissettiği söylenen o inanılmaz kedi. Şöyle bir düşünelim. Bir kedi gerçekten de bir insanın ne zaman öleceğini anlayabilir mi? Kulağa oldukça çılgınca geliyor, değil mi? Ama işte bu bölümde bu sorunun peşine düşeceğiz. İşin içinde ne var, bilim ne diyor, hepsine bir bakacağız. Hadi o zaman tanıştırayım sizi. Karşınızda Oscar. Kendisi Rhode Island'daki bir huzurevinde yaşıyordu. İlk bakışta hani olur ya oradaki diğer terapi kedilerinden farksız gibiydi. Ama işte hiç de öyle değildi. Aslına bakarsanız Oscar 2005'te bu huzur evine geldiğinde oradaki tek hayvan o değildi. Bir sürü terapi hayvanı vardı. Ama çok geçmeden Oscar'da bir tuhaflık olduğu anlaşıldı. Onu diğerlerinden ayıran çok esrarengiz bir şey. Rutini şöyleydi, koridorlarda gezer, odaları dolaşır, hastaları şöyle bir koklardı ve bazen bir hastanın yatağına çıkıp yanına kıvrılırdı. İşte bu an sıradan bir kedi sevgisi anından çok daha fazlasıydı. Neden mi? Çünkü Oscar ne zaman bir hastanın yanına kıvrılsa o hasta sadece birkaç saat içinde vefat ediyordu. Ve bu bir iki kere olan bir tesadüf değildi. O kadar istikrarlı bir şekilde yaşanıyordu ki bir süre sonra huzurevi personeli için bu bir sinyale dönüştü. Oscar bir odaya yerleşti mi hemen aileyi arıyorlardı. Düşünün, bu durum 100 kereden fazla belgelenmiş. Şimdi aklınıza şu geliyor olabilir. Bu bir şehir efsanesi, bir huzurevi dedikodusu, değil mi? Kesinlikle değil, çünkü Oscar'ın bu inanılmaz davranışı orada çalışan bir doktorun dikkatini çekti. Ve o da bu işin peşine bilimsel bir merakla düştü. Bu doktor, geriatri uzmanı Doktor David Dosa. Ve dürüst olmak gerekirse ilk başta o da inanmamış. Yani sonuçta bir bilim insanı ama Oscar'ın tahminlerinin defalarca hem de şaşmaz bir şekilde doğru çıktığını görünce burada bir şey var demiş. Ve tam 50 vakayı, evet ard arda 50 vakayı tek tek not alarak, gözlemleyerek belgeledi. Hatta bulgularını o kadar ciddiye aldı ki bunları prestijli bir tıp dergisi olan New England Journal of Medicine'da yayımladı. Zaten Doktor Dosa'nın bu makalesi ve gözlemleri o kadar ilgi çekti ki sonrasında her şeyi bir kitapta topladı. İşte bu kitapla birlikte Oscar'ın hikayesi artık sadece bir huzurevinin duvarları arasında kalmadı, tüm dünyaya yayıldı ve Oscar resmen bir fenomene dönüştü. Peki, geldik en can alıcı soruya. Nasıl? Yani Oscar bunu nasıl biliyordu? Doğaüstü bir gücü falan mı vardı? Aslında bilim insanlarına göre cevap çok daha biyolojik. Ve elimizde de oldukça mantıklı birkaç teori var. İki ana teori var. Birincisi ve en güçlüsü koku. Biliyorsunuz kedilerin koku duyusu bizden fersah fersah ileride. Teoriye göre insan vücudundaki hücreler ölmeye başladığında bizim burnumuzun alamayacağı çok özel bazı kimyasallar salgılıyor. Adeta bir, ölüm kokusu gibi. İşte Oscar muhtemelen bu kokuyu alıyordu. İkinci bir ihtimal daha var, Oscar'ın inanılmaz gözlem yeteneği. Belki de şunu fark etti, ne zaman bir hasta çok hareketsizleşse, hemşireler onunla daha çok ilgileniyor, telaşlanıyor. Oscar da bu hareketsizliği, bu telaşı hayatın son anlarıyla ilişkilendirmeyi öğrenmiş olabilir. Şu koku teorisine bir anlığına geri dönersek, bahsettiğimiz özel kimyasallar var ya, bilim insanları bunların ölen hücrelerin salgıladığı ketonlar olabileceğini düşünüyor. Yani Oscar'ın bu gizemli gibi görünen yeteneğinin arkasında aslında tamamen biyolojik, tamamen bilimsel bir açıklama olabilir. Ama biliyor musunuz, hikayenin en ilginç kısmı burası değil. Bir süre sonra Oscar'ın bunu nasıl bildiği sorusu önemini yitirmeye başladı. Onun yerine çok daha insani, çok daha derin bir soru öne çıktı. Bu durum neden bu kadar önemliydi? Çünkü Oscar'ın o odada olması hem aileler hem de personel için inanılmaz bir anlam ifade etmeye başladı. Oscar artık kötü bir haberin habercisi değildi. Tam tersine hayatın o en zor anında, o son yolculukta yalnız bırakmayan şefkatli bir dosta dönüştü. İşte Oscar'ın gerçek mirası da bu aslında. O odada yatan kişinin, ailesi, sevdiklerinin o son nefesi tek başına vermediğini bilmenin tesellisini yaşıyordu. Düşünsenize, yanlarında sakince mırıldayan, sıcaklığını hissettiren bir dost var. Bu paha biçilemez bir şey. Yani günün sonunda anlaşıldı ki, Oscar'ın asıl hediyesi geleceği tahmin etmesi değildi. Onun asıl hediyesi insanın en savunmasız, en yalnız anında sessizce, yargılamadan yanında durmasıydı. Hiçbir insanın sunamayacağı, kelimelere sığmayan bir terapiydi bu. Oscar'ın hikayesi bize şunu düşündürüyor. Bizim algı sınırlarımızın çok ötesinde hayvanların hissettiği bambaşka bir dünya var. Kim bilir, etrafımızdaki hayvanlar bizim göremediğimiz, duyamadığımız, koklayamadığımız daha neleri algılıyor? İşte bu, bence üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.